Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz YÖKDİL. Aydan aya video gelmeye devam ediyor. Şöyle ki kusura bakmayın beklettim. Çünkü bu videoyu çekebilmek için içine girip incelemem, tecrübe etmem lazımdı bir takım şeyleri. Bundan dolayı bekledik bu video için. Bu videoda ne yapacağız? İlk önce YÖKDİL ve tıp dil ile ilgili, daha doğrusu YÖKDİL ile ilgili daha çok olacak bilgi vereceğim. Ardından da kitap kaynak önerilerine geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar YÖKDİL ve tıp dilin benzerliğinden bahsedeceğim. Hani YÖKDİL mi tıp dil mi? Böyle bir ayrım yapmak pek doğru değil. Genelde de zaten eşit, yani zorluk seviyelerinin eşit olduğu söyleniyor. Bundan dolayı hangisi önünüze ilk geliyorsa onu girmenizi tavsiye edeceğim. Açıkçası ben öyle yapacağım. Tıp dil ya da YÖKDİL hangisi ilk önce olacaksa hepsine gireceğim. Ta ki sınavı kazanana kadar, geçerli bir puan alana kadar. YÖKDİL arkadaşlar her sene 2 defa tekrar ediliyor. YÖKDİL'den bahsedecek olursak YÖKDİL'in ben kurallarını söyleyeceğim arkadaşlar. Fen, sosyal ve sağlık alanında kategorileri var. Bu sınava istediğiniz kategoriden girebiliyorsunuz. Bu sınav arkadaşlar tek oturumda 3 saatlik bir süreçte 80 soruya 3 saat veriliyor. 5 şıklı bir sınav. Her soru 1,25 puan. Puanlamamız 100 üzerinden oluyor. Yanlışlarımız doğruyu götürmüyor arkadaşlar. Bu çok iyi. Yani sallayabiliyoruz. Boş bırakmıyoruz. Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yapılıyor arkadaşlar. Sınavı Ankara Üniversitesi hazırlıyor. Anadolu Üniversitesi de planlıyor. İngilizce, Almanca ve Fransızca, Arapça olarak dil sınavlarımız mevcut. Tabii biz genelde İngilizceye giriyoruz. İngilizceye gireceğim ben de. Şimdi buraya da gelir zaten. yokdil.yok.gov.tr direkt YÖKDİL'de yazarsanız bu siteden çıkacaktır zaten karşınıza. Eskiden ücreti arkadaşlar 85 liraydı. Şu an ne kadar? Birazcık zam gelmiş olabilir. Ya da aynı kalmış da olabilir. Bilemiyorum. Onu bakacağız artık. Arkadaşlar bizim DUS ya da TUS için uzmanlığa girebilmek için bu sınavlardan önce 50 puan almamız gerekiyor. Doktora için 55 puan, doçentlik içinde 65 puan almamız gerekiyor. YÖKDİL arkadaşlar YDS'den farklı olarak bir bilgi, zaten bildiğiniz bir şeydir. YÖKDİL ve tıp dil YDS'den daha kolay bir sınav. Zaten bu uzmanlık sürecini, İngilizce dil aşamasını daha çok kolaylaştırmak açısından öğrencilere çıkarılmış bir sınavlar bunlar. YDS'den farklı olarak diyalog ve yakın anlamlı cümleyi bulma soruları çıkarılmış arkadaşlar. Bu bizim açımızdan iyi. 1 ile 6 sorular arası kelime sorusu 1'den 6'ya kadar, 7'den 20'ye kadar gramer soruları, 21'den 30'a kadar close test, 31'den 41'e cümle tamamlama, 42'den 47'ye İngilizce Türkçe çeviri, 48'den 53'e Türkçe İngilizce çeviri. En çok bizim zaten buradan kaçırmamız gereken sorulardan 42'den 53'e kadar çevirileri sor arkadaşlar. Çok basitler, aşırı derecede basitler. 12 adet çıkıyor bunlardan. Çok güzel. 54'ten 59'a kadar paragraf tamamlama. 60'tan 65'e kadar anlam bütünlüğü. 66'dan 80'e kadar okuma parçaları. Bu da 15 soru şeklinde arkadaşlar. 5 paragraf veriliyor. Her paragraftan 3'er soru. Şimdi gelelim benim tecrübelerime. Arkadaşlar taktik var mı yok mu tartışılan bir şey tabii. Öncelikle size taktiklerden kaçınmanızı söylüyorum. Şöyle ki tecrübe edindiğim şeylerde arkadaşlar 2 konu var. Bir adjective clause yani relative clause sıfat cümlecikleri, bir de tense'lerde. Bu 2 gramer konusunda taktikler var arkadaşlar, mevcut. Özellikle tense'lerde. Tense'lerde taktiği öğrendiğimiz zaman işler çok daha kolaylaşıyor. Ama zaten gramer sorumuz toplam 14 tane. Hani tense'ler kaçar tane çıkıyor dersek 4-5 tane çıkıyor sanırım. İşte sıfat cümlecikleri de birkaç tane çıksa. Yani sınavımızın çok küçük bir yüzdesini biz taktiklerle çözebiliyoruz. Bundan dolayı tamamen gramere yönelmek, tamamen taktiklere yönelmek asla önermiyorum. İçin içindeyim, gördüm. Asla böyle bir şey yok. Çeviremeden, kelimelerin anlamını bilmeden, cümleyi çeviremeden çok zor. Gerçekten çok zor diğer soruları çözmek. Öyle taktik maktik yalan yani. Tamamen çeviri. Sınavın çoğunluğu çeviriden ibaret. En önemli konular arkadaşları söyleyecek olursak modallar var. Modal'lar. Bu could, can, may, might bu tarz şeyler modal'lar. Tense'ler var. En önemli konularımızdan biri. Gramer konularından bahsediyorum şu an. Tense'ler. Sonra passive voice var arkadaşlar. Yani edilgen çatı. Mesela boyacı tarafından boyandı atıyorum. Duvar boyandı mesela, edilgen çatılı. Ondan sonra bağlaçlar var. Çok önemli arkadaşlar. Milyon milyar tane
Çok fazla bağlaç var. Bunların da öğrenmek önemli. Ve şöyle söyleyeyim. Soru tipi olarak karşımıza tense'ler, adjective clause'lar, bir de bu bağlaçlar gelebiliyor arkadaşlar. Bir de prepositions'lar. Prepositions'lar yani in, on, at örneklerde çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Birkaç tane soru çıkıyor. Hatta paragraflarda da, paragraf sorularının içerisinde de çıkabiliyormuş. Bu arada ben 2 adet arkadaşlar eğitim seti bitirdim Udemy'den. Bu eğitim setlerinden öğrendiğim kısaca şuydu. Bir tanesi işte bu sınava nasıl hazırlanmaz, YÖKDİL'e nasıl hazırlanmalıyız eğitim setiydi. Ben bitirdim. Size öğrendiğimi özeti söyleyeceğim. Saatlerimi harcadım. Size kısaca özet geçeceğim ne anlatmak istediğini hocamızın. Bir de YÖKDİL soru teknikleri diye bir eğitim seti bitirdim. Ama bunu öneriyorum. İlk önce şuna gelelim. Ne öğrendim burada? Ne taktikler verdi bana? Dedi ki gramerden uzak durun. Hani uzak durun dediğim şöyle. Sürekli gramer çalışmayın. Özellikle çevirilerinizi yapın, makale çevirilerinizi yapın, cümle çevirilerinizi yapın. Onun içerisinde öğrenin. 4 oysa 1 bu şeklinde olabilir diye. Ve çeviri yaparken her kelimenin anlamına teker teker bakmayın. Genel olarak anlamaya çalışın. Eğer ki mesela çok fazla çıkıyor o kelimeden, çok fazla görüyorsunuz. O zaman ona bakın. Yani her kelimeye tek tek bakmanızı önermedi hoca. Zaten önemli çeşitli olur. Çok fazla bilmediğin kelime olursa hepsine de bakarsan canın da sıkılabilir. Onun dışında arkadaşlar bu ikinci kısım gelirsek. Öncelikle arkadaşlar şöyle sınav strateji kitapları var. Şimdi kitaplara geçmek istemiyorum. Sınav strateji kitapları var. Bunlardan öğrenilmiyor. Mesela tenslerde taktiği bilmem ben öğrenemedim. Hiç de önermiyorum strateji kitaplarını. Boşunuza para verirsiniz. 20 sayfa 10 sayfa çalışırsın. Paran çöpe gider. Hiçbir şey de öğrenemezsin. Sıkılıp bırakırsın. Ama tensleri nereden öğrenebilirsin? En iyi hocalar tensleri diyorum. Grameri en iyi hocadan öğrenebilirsin gramer taktiklerini. YouTube'dan ya da Udemy'den bulabilirsin. Ben Udemy'den buldum. Konu anlatımı var. Altlarda konu anlatımı var. Üstlerde de 200 soru gibi bir şey çözüyor hoca. Çok güzel çözüyor ama. Taktikleri böyle kafana kazınıyor. Tenslerin, if clause'ların. Çok az bağlaçlarda da var. Bağlaçlarda şu var işte zıtlık, paralellik, işte ortasına sıfat mı alır, isim mi alır bu tarz şeyler var. Ama bence pek işe yaramıyor. İşe yarayan bir adjective clause var bir de tense'ler var. En çok da tense'lerde işe yarıyor bence diye düşünüyorum ben. Onun dışında arkadaşlar YouTube'da bir de Akın Hoca'nın bir bağlaçlar videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bağlaç işte zıtlıklar, paralellikleri anlatıyor. Therefore hence thus or therefore hence thus. Therefore hence thus. Evet, şimdi geçelim kaynak önerilerine. Başta dedim ki ben, tabii bunları bu bilgileri edinmeden önce dedim şöyle dedim ben gramerler falan bitireyim dedim. Gramer kitapları falan. Burada mesela ne var? Tensler var. İşte burada yine gramer var. Burada da gramer var. Bunlardan dedim böyle bir bitireyim dedim. Sonra çalışmak daha kolay olur dedim. Tamamen yanlış bir yöntem. Asla böyle bir şeye girmeyin. Bu gramer kitaplarını bitirmenize gerek yok. Tamamen hepsini bilmenize gerek yok. Belli başlı konular çıkıyor. Şöyle ben Fuat Hoca'nın 4x4 eğitim setini aldım. YÖKDİL Sağlık Bilimleri eğitim setini aldım. İçerisinden ne çıktı? Şöyle 10 adet deneme çıkıyor. Size önereceğim kitap kaynakları zaten bir adet deneme olacak. Yani şöyle bir adet dedim. Şöyle bir tane deneme işte serisi. Moda Dil'in ya da Fuat Hoca'nın yahut bilindik bir kaynağın alabilirsiniz denemelerini. Tamam. Son aylarda böyle sınav alışma babında. Hani sürekli bunların üzerinden gitmenizi gene önermiyorum. Makale çevirmemiz her zaman lazım. Cümle çevirmemiz her zaman lazım. Sonra içerisinden kesin ve kes önerdiğim, hani bunu kesin almanızı önerdiğim şu Sağlık Bilimleri konu anlatım kitabı var. Bunu çok sevdim. Böyle arkadaşlar şu an göstermeyeyim. Telif gelebilir. Gerçi Fuat Hoca ile görüştük. Telefonda da WhatsApp'ta. Buradan kendisine selamlar. Çok iyi bir insan. Böyle cümle vermiş arkadaşlar. Sonra yanında da bir vocabulary var. Onun yanında anlamları var. Sonra cümleler var. Gramerler var. Gramerin altında işte birkaç tane taktik var böyle. Cümle çevreleri, bağlaçlar, işte gramer konuları verilmiş anlamları. Bol bol cümle, kelime, sorular. Bu kitabı bitirseniz çoğu kelimeden YÖKDİL'de çıkan çoğu kelimeyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Yani zaten bu sınavlarda arkadaşlar belli bir box var. Bu box'ın içinden çıktığı söyleniyor. Atıyorum x sayısı olsun x sayısı kadar kelime var. O kelimeleri dönüp dolaştırıp sürekli size veriyorlarmış. Öğreniyorum da konuşuyorum. Şöyle arkadaşlar içerisinden bir tane temel gramer kitabı çıktı. Eğer ki başlangıç seviyesinizi öneririm ama başlangıç seviyesinde değilseniz pek önermeyeceğim bu gramer kitabını. Evet şöyle renkli çeviriler var. Önereceğim bir diğer kitaptan. Renkli çeviri kitabı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nden alınma 150 tane
makale çevirisi var arkadaşlar ve renkli. Yani bir tarafında, şu tarafında, bu sayfasında mesela makaleyi vermiş. Yanına da kelimesi işte şu çeviri, bağlacı işte çevirili yanında böyle renkli renkli çevirisi var. Bir de şöyle arkadaşlar sözlüğümüz var. Sözlüğümüz bildiğimiz böyle kelime anlam şeklinde. Önerir miyim? Şöyle öneririm ya da önermem. Eğer ki başlangıç düzeyindeyse ya da orta düzeydeyse direkt bunları çalışarak böyle kelime anlam diye çalışacak olursak zaten sözlük çalışırdık dermişim. Tabii o mantıkta değil. Bunda sağlıkla ilgili kelimeler var. Ama gene de başlangıç ve orta seviyeler için önermem çünkü akılda kalıcı olan bir şey değil. Eğer ki ileri seviyesiniz biraz da böyle açarsın, bakarsın, tekrar etmek ama unutmamak açısından mesela Türkçe, İngilizce şeklinde böyle tekrar edebilirsiniz. Ama diğer türlü çalışma açısından pek önermiyorum. Evet, Moda Dil'in kaynaklarına geldik. Şu zaten bu kitabı görmeyen yoktur. Çok tutulmuş ve çok önerilen, kullanılan bir kitap. Makalelerle yok dil sağlık. Öneriyorum tabii ki de. Makale, test, anlam, eşleştirme filan gayet güzel. Ardından şimdi önereceğim size 4 şey vardı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir tanesi deneme. Bir tanesi makale çevirisi yapmak için. Bir tanesi şu cümle çevirisi için onu alabilirsiniz. Bir adet de soru bankası. Deneme, makale, soru bankası istiyorsan da cümle çevirisi için böyle cümle olacak şekilde alabilirsiniz. Şu soru bankası olarak da Moda Dil'in soru bankasını öneriyorum. Soruları sormuş güzel. Ardından soru çözümlerini yapmış, anlatıyor. Beğendim. Bunu da alabilirsiniz, öneriyorum. Önermediğim bir kaynak ve kaynaklar şu tarz sınav stratejileri. Yok arkadaş, bunu ben çalıştım. Belli bir yere kadar geldim. Ne aklınızda kalıyor, ne yararlı. Bunun zaten böyle bir şey yok. Böyle yani taktikte çözülecek bir sınav değil. Varsa da tenslerde ve işte birkaç tane konuda var diyelim. Boşuna zaman kaybı yani. Sınav strateji kitaplarında uzak durun, kaçın oradan. Denedim. Herkeste de bunu duyacaksınız yani. Bir de şöyle arkadaşlar, eğer ki durumunuz pek iyi değilse şurada 9.90 TL yazıyor. Elime nasıl geçti bilmiyorum. Nereden aldım bilmiyorum. Nasıl geçti bilmiyorum. Yok dil sağlık bilimleri okuma parçaları var. Bu da makale verilmiş arkadaşlar. Böyle bir sürü makale var. Kaç tane makale var? 101 tane makale var içinde. Makale vermiş. Altına da 4 soru sormuş. Her sayfada bir makale 4 soru var. İstisnasız hepsi aynı ve 9.90 mükemmel bir fiyatı var. Parçalara baktım birazcık. Güzel yani. Parçalar hep böyle yine yok dille ilgili. Diğerleri makale kalitesinde yani diğerleri gibi. Güzel, beğendim. Bu şekilde arkadaşlar. Kitap önerileriniz de bu şekildeydi. Şimdi bir diğer konumuza gelelim. Ne yapıyorlar kelime ezberi için? Kelimeleri alıp kesiyorlar, böyle kare kesiyorlar. Bir kavanoza atıyorlar ya da bir şey atıyorlar. İşte onu çekiyorlar. Ben böyle incik boncukla uğraşabilecek bir insan değilim. Hayatım boyunca da ne renkli kalemlerle böyle güzel yazmak için ne de bu tarz şeylerle uğraşmadım. Dedim ki arkadaşa bir tane, bu arada Mert Emre Sarıtaş'a da selamlar olsun. Şu an USA'de, United States of America'da yüksek lisansını yapıyor. Dedim ki kanka dedim böyle bir durum var. Yapabilir misin bize bir program? Yaptı sağ olsun. Şimdi oraya da buraya da videosu falan gelir. Programı nasıl çalışıyor. Aşağıda da açıklama linkinde de koyacağım o programı. Evet arkadaşlar, uygulamamızı açtık. Disorder mesela hastalık, liver, karaciğer, lung, akciğer mesela demişim. Şu yazıların alt tarafındaki boşluklara bastığımız zaman böyle siyah oluyor. Tekrardan açabiliyoruz. Yani kendimizi test edebiliyoruz. Add New Translation Card dediğimiz zaman bir kelime ekliyoruz. Mesela buraya ne yazalım? Mesela apple yazalım. Anlamına da geldim. Elma dedim. Yazamadım. Elma dedim. Sonra altındaki yazının altındaki boşluğa bastığım zaman tekrardan siyah oluyor. Böyle istediğimi açıp silebiliyorum. Silmek istediğim kart varsa da delete the last card diyerek silebiliyorum. Tabii bu geliştireceğiz. Bu uygulamayı tutulumuna bağlı olarak. Sizler için yaptık tabii ki arkadaşlar. Kullanalım diye. Bizler için, sizler için, hepimiz için. Bu şekilde uygulamamız. Tekrardan selamlar arkadaşıma. Çok güzel bir program oldu bence. Sizler de kullana yorum yaparak işte şöyle yapsanız abi, şöyle yapsanız, birlikte bu programı daha çok geliştirmeyi düşünüyoruz. Eğer tutulursa program, umarım tutulur. Siz de destek verirseniz çok iyi olur. Ve de telefonda her yere götürürsünüz. Mesela metrobüste giderken alıyorsun kavanozu, çıkartamıyorsun ama telefonla cart diye çıkartacaksın. Türkçe çeviri. Sürekli tekrar edeceksin kelimelerini. Kategori falan da yapacağız, güzel olacak. Bir diğer konu da arkadaşlar, yakındığım konu da şuydu. Tecrübelerimi aktaracağım şimdi.
Hep sıfır malzeme aldık. Diş depolarından sıfır malzeme, sıfır kitap, sıfır malzeme. Evet, önereceğim bir şey arkadaşlar. Şurada şöyle göreceksiniz. 2 tane sayfa var. Bir tanesi ikinci el Dental'in, bir tanesi de ikinci el düz kitaplar. Burayı da abiler ablalar siz kullanımınızı bitirdiyseniz eğer malzemeleri satabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada büyük abilerime ablalarıma söylüyorum. Burada malzemelerinizi, kitaplarınızı satarsınız. Daha ucuz satacaksınız tabii doğal olarak ikinci el olduğu için. Kardeşlerimiz de yararlansın diye. Kardeşlerimiz siz de buraya girip bunları inceleyebilirsiniz. Ve de alabilirsiniz. Sıfır almanıza gerek yok. Çok güzel, inşallah bu da tutar. Bu şekildeydi arkadaşlar bugünkü videomuz. Umarım yararlı olmuştur. Yorumlarınızı teker teker okuyorum. Yorum atarsanız çok güzel olur. Bir de like atarsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.